Selamlar dostlar, Kaos Modu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına çok farklı bir konseptle geldik. Gördüğünüz gibi burada bir karakter listemiz var ve bir de tier listemiz var arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Brawl Stars'taki efsanevi karakterleri en sevdiğimizden en sevmediğimize, nefret ettiğimize sıralayacağız arkadaşlar. Şimdiden yorumların alev aldığını ve bir sürü laf geldiğini görebiliyorum bana. Ama arkadaşlar bakın, bu kişisel bir liste ve karakterin mekaniğiyle, tipiyle, oynanışıyla, her şeyle alakalı olabilir bu durum. O yüzden siz de tabii ki kendi listenizi altta belirtin. Hazırsanız bakalım oylamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, Brawl Stars Wiki'deki alfabetik sıraya baktığımıza göre öncelikle efsanevi karakterlerden Amber'la işe başlıyoruz. Efe koyduğuma bakmayın, şimdilik öyle koydum, maksat karakteri rahat görebilin diye. Amber arkadaşlar şöyle, benim sıfır bilgiyle inceleme çektiğimde inanılmaz dehşete düştüğüm bir karakterdi. Bu kadar basit mekanik gerektiren ve bu kadar yüksek hasara sahip bir karakter nasıl olabilir diye düşündüm. Yani LoL'deki Master Yi ile aynıydı neredeyse. Çok mükemmel damage'i vardı. Dar koridorlarda gerçekten yok ediyordu rakipleri. Yani nişan almanıza falan gerek yok karakterle. Tamamen telefonun ekranında parmağınızı dolaştırın, zaten o bütün rakipleri yok ediyor. Bence oynaması çok eğlenceli, kolay. O yüzden iyi seviyesine Amber gidiyor arkadaşlar. Buradan A'ya gönderiyoruz kendisini. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz Chester. Kendisi tam bir Joker, gördüğünüz gibi. Neden bu kadar ciddisin diyerek rakipleri adeta ağlatıyor arkadaşlar. Bir karakter, yani kumar bir karakter. Süperi mükemmel gelip oyununda kazandırabilir size ama çok berbat gelip o anda elinizi ayağınızı da bağlayabilir. O yüzden her seferinde oynaması çok eğlenceli ama biraz da eziyet bir karakter. Bence ama hala çok güçlü, çünkü hem takımına destek olabiliyor hem hasar olarak çok yüksek hasarlar çıkartabiliyor. Ve ayrıca efektif bir karakter kullanımı olarak, yani takım savaşlarında da bence çok iyi bir karakter. O yüzden kendisini de Amber'ın yanına şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Onu da A tier'a yerleştiriyoruz. Şimdiki sıradaki karakterimiz ise Cordelius arkadaşlar. Kendisi Super Mario'nun mantarı, can bulmuş, gelmiş Star Park'a kadar zahmet etmiş. Keşke gelmeseymiş, çünkü inanılmaz kanser bir karakter. Rakip bu karakteri aldığında elinizi ayağınızı bağlıyor karakter gerçekten. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Ultra efsanevi, legendary, pro, max 2 terabayt bile olsanız, yani karakter size süper attığında gerçekten yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Öyle sağa sola boş boş koşturuyorsunuz. Takım arkadaşlarınız da sizi öyle uzaktan izliyor. Yani size kimse yardım edemiyor. Gerçekten sıkıntılı bir karakter. Oynaması zevkli, çünkü menzili de gayet yeterli bir karakter. O yüzden nereye verebiliriz Cordelius'u? Yani ben aslında kendisini çok sevmesem de S tier eder. Çünkü yani hasar, mekanik açısından gerçekten iyi. Düelloda, birebir düelloda kazanma şansınız neredeyse yok. Yani A da olabilir, S de olabilir ama şimdilik kendisini ben A'da bırakacağım. En son değerlendirmede belki S'e de çıkartabiliriz arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz ise şu andaki yeni main karakterimiz. Prestij kasmaya çalıştığımız karakterimiz. Asi suikastçı Crow arkadaşlar. Crow mekanik olarak gerçekten yine LoL'deki Talon'a benziyor. Duvarların üzerinden atlıyor, uçuyor, bıçaklar, zehirler falan filan. Çok iyi bir karakter. Suikastçı olarak tamamen işini çok iyi yapıyor. Yani sizi öldürmüyor ama gerçekten süründürüyor rakipse. Yani gelen nerflerle şu anda da aslında eskisi kadar da korkutucu değil. Ama yine de hasar potansiyeli yüksek. Ben şu anda aktif olarak oynadığım için karakter hakkında, hasarı hakkında yorum yapabiliyorum. Güzel bir build ile iş yapabilir. O yüzden Cordelius'un sağına, yani A tier'ın en sonuna yerleştiriyoruz. Hatta şu A tier'da da Cordelius'u en başa alalım ki şöyle bir düzenleme olsun. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar listeye. Ve sıradaki karakterimiz
asi rockçı Draco arkadaşlar. Yani adam orta çağda yaşayan bir şövalye ama görünüm olarak kendisi black metalci. Çok tuhaf bir karakter. Abisi Damien da deli. Bu da biraz tuhaf. Şöyle baktığımızda karakterin damage'i falan gerçekten çok güzel. Saldırı hızı, saldırı hasarı iyi, potansiyeli yüksek. Ama buna ayıracağınız mekaniği, buna ayıracağınız emeği, buna ayıracağınız zamanı başka bir karaktere ayırsanız çok daha yüksek verim alırsınız diye düşünüyorum. Yani dinozoru geldi gitti falan filan, kedisi köpeği, bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, sadece savaşa odaklanmak istiyorsanız Draco'yu çok önermem. O yüzden kendisini şöyle, ya umarım çok laf yemem bundan ama C'ye bırakıyorum arkadaşlar. Her ne kadar karakterin vibe'ını ve tipini sevsem de bence oynanış olarak şu anda C tier arkadaşlar. Ve işte geldik o an. Yani Temu'dan aldığım Yasuo arkadaşlar bu resmen. Kenji oyunda hala çok güçlü. Hareket kabiliyeti inanılmaz. Yani doğru oynayan bir Kenji'yi ne yakalayabiliyorsunuz, ne bir yerde sıkıştırabiliyorsunuz. Kaçıyor, vuruyor, tekrar kaçıyor, tekrar vuruyor. Yani yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. Hareket sizin de şeyinizi çok kısıtlıyor. O yüzden ben karakteri seviyorum. Puan olarak da düşünürsek, mekanik olarak, hasar olarak, her şey olarak düşünürsek karakteri bence kesinlikle A tier yapıyor. Hatta A tier'da Ember'la kapışır mı? Ember'ın kolaylığı var ama Kenji'nin de ustalığı var. O yüzden buna arkadaşlar çok karar veremedim. Şöyle karışık karışık koyuyorum, artık siz yorumlarda bunu belirtirsiniz. Ama tabii ki iyi bir karakter olduğu kesin Kenji'nin. Ve sıradaki karakterimiz Pisi Pisi arkadaşlar. Rocket takımındaki Meow. Kit kaçarken hasar vurması falan gerçekten çok sinir bozucu. Doğru takım arkadaşlarıyla da inanılmaz gizli bir silah dönüşebilir. Oynaması da eğlenceli. Bir de pireniz varsa, eğer takım arkadaşınız varsa, çok 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 makara oyunlar çıkabilir ortaya. Bence Kit hala güçlü sayılabilir ama tek başına o kadar işlevi yok. Yani efektif değil. Mutlaka takım gerektiriyor. İyi bir oynayan bir arkadaş gerektiriyor yanına. O yüzden Kit'i şu anlık B tier'a şöyle bırakmak zorundayız. Oraya mama kabını, suyunu koyalım, orada takılsın arkadaşlar. Ve işte bir suikastçı daha arkadaşlar. Leon, okulun ergen asi çocuğu, havalı çocuğu Leon. Ağzında lollipopuyla, karpuzlu lollipop, çilekli lollipop yersin aşkım diyerek gezdiği haritalarda, yani eskisi kadar güçlü olmasa da hala çok güçlü. Görünmez olabiliyor ama eskisi kadar tabii ki korkusu salamıyor o yönden. Kendisini güçlü olduğu oyun modlarında hala çok mükemmel potansiyeli var. Ama bence şu anda yükselişte değil de düşüşte olan karakterlerden biri. Belki daha sonra yine bir düzeltmeyle yeniden meta'ya girebilir. O yüzden Leon'a çok da haksızlık etmek istemiyoruz. Şöyle Kit'in yanına bırakıyoruz suikastçımızı. Ve şimdi arkadaşlar Meg'e geldik. Meg açıkçası çok oynadığım bir karakter değil. Karşıya geldiğinde de bir şekilde alt edebildiğim bir karakter ama saldırı hızı falan biraz göz korkutuyor. Tipini çok sevmiyorum ama robotla beraber çok iyi oluyor. Robotu falan mükemmel. Mecha seviyorsanız, robot seviyorsanız Meg iyi ama bence videonun sonundaki karakteri beklemeniz bu konuda daha iyi olur. O yüzden Meg hasar olarak iyi olduğu için, saldırı hızı olarak, rakipleri yakalama açısından, menzili açısından falan iyi olduğu için Meg'i ne yapabiliriz? A tier'ın sonuna yerleştirebiliriz arkadaşlar. Ve sıradaki karakterimiz Kenji'nin evladı Nori arkadaşlar. Öyle masum, şirin göründüğüne kesinlikle aldanmayın. Doğru pozisyon aldığında rakip takımı darmadağın edebiliyor. Hasarı çok yüksek. Özellikle takım savaşlarında inanılmaz değerli. Yani iyi bir Nori oyuncusuna karşı oynamak gerçekten çok can sıkıcı. Ve oyuna yeni eklendi. Şu anda gerçekten hype'lı bir karakter. Bence potansiyeli de çok yüksek karakterin. Şu anlık kendisini hype'ından dolayı, yani tipini çok sevmesem de Nori S tier olabilir arkadaşlar. Bunu yorumlarda tartışalım. Ben şimdilik kendisini S tier'a koyuyorum. Çünkü gerçekten şu anda hype'lı metada. Ama daha sonrasına sonra karar veririz. Ve işte sıradaki karakterimiz bana da daha yeni çıkan Pierce arkadaşlar.
Hiç oynama fırsatım olmadı ama gördüğümde kaçtığım bir karakter. Tam bir keskin nişancı ustası. Mesafesini koruduğu sürece rakiplere nefes aldırmıyor. Yüksek hasar, güvenli oynanış. Yani açık haritalarda inanılmaz baş belası bir karakter. Oynamayı bilen varsa maçı direkt taşıyabilir. Şu anda hype'lı da metada da bence puanı da çok yüksek bir karakterin. Şöyle Nori'den emin değildik ama Pierce'dan eminiz. Pierce S tier arkadaşlar. Gerçek bir S tier şu anda. Ve işte çok da yine bilmediğim bir karakter daha, o da Sandy. Ama süperini biliyorum. O kum fırtınası hala oyunun en can sıkıcı süperlerinden biri. Takımı görünmez yapmak çoğu maçında gerçekten kaderini değiştiriyor. Sandy hala çok kullanışlı. Takım savaşlarında falan hala çok iş yapan bir karakter. Şu anda bence şöyle alırsak Amber'ın sağına ya da soluna geçebilecek bir potansiyele hala sahip. Yani çok açıkçası fikrim yok. Tipini de çok sevmediğim bir arkadaşımız ama bence burada kalması herkes için okeydir diye düşünüyorum. A tier arkadaşlar. Ve geldik Spike'a arkadaşlar. Spike oyundaki en sevimli görünen karakterlerden biri ama asıl en buz katillerden biri. İnanılmaz güçlüydü. Hala güçlü ama eskiden daha güçlüydü. Yani yıllardan beri metadan inmiyor karakter. Küçük bir tipi var ama attığı dikenler tankları bile birkaç saniye içinde eritiyor. Yani yakın mesafeye girdiyseniz anında yok oluyorsunuz. Haritadan sizin moleküllerinizi ayırıp gönderiyor. Bence hala oynanışı güzel. Ne olabilir? Şöyle olabilir. Tier'ı bana katılırsınız, katılmazsanız. Tipini çok seversiniz, sevmezsiniz. Kostümlerle birazcık destekleyebilirsiniz ama hala bence S tier'ı hak ediyor karakter. Sondan da olsa S tier arkadaşlar. Ve işte sonunda geldik Surge arkadaşlar. Surge Temu'dan aldığım Transformers. Eğer Transformers seviyorsanız, Optimus Prime, Megatron seviyorsanız, eğer mecha hayranlığınız varsa işte bahsettiğim karakter sizin için Surge arkadaşlar. Maçın başında sıradan görünüyor. Yani az subay az çavuş olarak başlıyorsunuz ama oyun sonunda gerçekten bir orgeneral oluyorsunuz. Uzayan oyunlarda, geç oyunlarda çok sıkıntı bir karakter. Adeta boss, final boss'u gibi bir şey oluyor sonunda oyunun. Tek başına oyun taşıma potansiyeli var. Bence hala çok iyi bir karakter Surge. Öğrenme eğrisi biraz dik ama öğrendiğinizde, mekaniklerine alıştığınızda harikalar yaratabilirsiniz. O yüzden Surge'de hatta Spike'ın bir solunu alabiliriz. Şöyle bu şekilde S tier'ı hak ediyor arkadaşlar. Ve şöyle listeye baktığımızda arkadaşlar 14 karakterin de 14'ünü şu anda listemize yerleştirdik. Açıkçası çöp bir karakter ben göremedim. Çünkü bunlar adı üstünde efsanevi karakterler. Sonuçta biz şu anda süper ender karakterlerden bahsetmiyoruz. Ya da rare karakterlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hepsi legendary karakterler. Tabii ki çöp, yani D seviye, F seviye olacak halleri de yok arkadaşlar. Bu liste sizce nasıl? Sizin main karakteriniz hangisi? Lütfen onu yorumlarda belirtin. Ayrıca liste içinde görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşuruz arkadaşlar. Tartışırız konuları. Ve eğer bu videoya da 100 beğeniden fazla beğeni gelirse bir de mitik, yani gizemli karakterlerin de listesini yapacağım. O da çok eğlenceli olacaktır. Tabii ki bildiğim kadarıyla yapacağım arkadaşlar. Kendi kişisel görüşlerime göre yapacağım ama bakalım o nasıl olacak, bence çok eğlenceli olur. O yüzden beğenilerinizi, aboneliklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.